Alanya'ya eğer ilk defa ziyaret etmek istiyorsanız, Alanya'yı gezmeye nereden başlamalı, Alanya'da gezmek için nereye gidilir gibi sorularınız için bu videoda sizlere Alanya'nın muhakkak gezilip görülmesi gereken en iyi yerleri, doğal güzellikler, tarihi eserler, antik kentler, plajlar, müzeler, mağaralar arasından dikkatlice seçerek sizin için derledik. Şimdiden iyi seyirler diler, atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için teşekkür ederiz. Antik çağda Pamfilya ve Kilikya arasındaki bölgede yer alan Alanya her iki kültürden de etkilenmiştir. Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaaddin Keykubat'ın 1200 yıllarında kaleyi kuşatıp almasıyla Türklerin egemenliğine girmiş ve şehrin ismini Alanya olarak değiştirilmiştir. 1935 yılında Alanya'yı ziyaret eden Atatürk ise kente Alanya adını vermiştir. Selçuklular başkentleri Konya'nın yanında Alanya'yı da ikinci bir başkent ve kışlık merkez olarak kullanmışlardır. Bu yüzden Alanya'nın her yerinde Selçuklu izleri, eserleriyle karşılaşacaksınız. Alanya gezinize başlamak için en güzel nokta Alanya Kalesi'dir. Alanya Kalesi'nin tarihi M.Ö. 4. yüzyıla Helenistik döneme kadar dayanır. O dönemde Korakesyon adıyla anılan şehri antik çağ yazarı Strabon Sarp kaya üstüne kurulmuş hisar olarak tarif etmiştir. Yüksek bir yarımadanın üstünde kurulmuş olması, karadan ve denizden ulaşmanın zor olması, savunmanın kolay olması yüzünden Alanya Kalesi tarih boyunca devamlı yerleşim görmüştür. Uzun tarihiyle birlikte kale bugünkü görkemli haline Selçuklular döneminde ulaşmıştır. Alanya 1471 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Süleymaniye Camii ve Bedesten Osmanlılardan kalma eserlerdir. Sultan Alaeddin Keykubat I tarafından yaptırılan Kızılkule Alanya Kalesi'nin kilit noktasıdır. Alanya Kalesi'nin surlarının uzunluğu 6500 metre olup üstlerinde 140 adet burç bulunur. Kızılkule'den çıkıp limana gemilere uzanan dehlizin bir kısmı da günümüze ulaşmıştır. 2024 yılı Alanya Kalesi giriş ücreti 280 TL'dir. Bu arada giriş biletlerinizi saklayınız. Çünkü Alanya Kalesi'ni girişte alacağınız bilet ile aynı gün içinde olmak şartıyla Ehmedek Kalesi'ni de gezebilirsiniz. Aşağıda kalan Kızılkule için ayrı giriş ücreti ödenmektedir. Bu bileti de saklayarak Tersane ve Tophane'yi gezebilirsiniz. Alanya Kalesi gezisi planlarken kalenin 3 bölgesini göz önüne almak gerekir. Yarımadanın üst kısmında İçkale, Ortakale ve Ehmedek 1. bölge, aşağıda limanda Kızılkule, Tersane ve Tophane 2. bölge, civarda burnu üstündeki surlar ve yapılarla 3. bölgedir. Bu bölümlerden Kleopatra plajı ve adam atacağından civarda burnu kuşbakışı seyredebilirsiniz. Ayrıca özel aracınız veya toplu taşıma kullanarak kaleye çıkabilirsiniz. İkinci durağımız ise Alanya Teleferik. Alanya Kalesi ve içinde yer alan tarihi eserleri gezmenin yeni bir yolu da çok ilgi gören Alanya Teleferik oldu. Damlataş 100. Yıl Parkı yanında bulunan Damlataş istasyonundan kaleye çıkılırken, Damlataş ve Kleopatra plajlarının manzarası yolculuğu keyifli bir hale getiriyor. Tepede teleferik Ehmedek'in alt kısmına geliyor, buradaki çeşitli seyir teraslarından Alanya ve limanın manzarasının seyrine doyum olmuyor. Biraz merdiven çıkılarak Ehmedek Kalesi içinden geçiliyor. Buradaki seyir teraslarından ise Kleopatra plajının kuşbakışı seyredebilirsiniz. Alanya Teleferik'te tam bilet alacaksanız gidiş dönüş bilet fiyatları tek yön bilete göre daha ucuz oluyor. Ayrıca öğrenci indirimi olup 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanmaktadır. Güncel teleferik bilet fiyatları şu şekilde: tam bilet, gidiş dönüş, 70 Türk Lirası, tek yön 65 Türk Lirası. Öğrenci bileti, gidiş dönüş, 35 Türk Lirası, tek yön 30 Türk Lirası ücreti bulunmaktadır. Şimdiki durağımızda ise Alanya'yı kuşbakışı izleyebileceğimiz Alanya Seyir Terası'na gidiyoruz. Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Seyir Terası park alanı denizden 650 metre yüksekliktedir. Ulaşımı asfalt yolla rahat ve kolaydır. Alanya'yı çok geniş açıdan kuşbakışı seyredebileceğiniz güzel bir park, piknik ve dinlenme alanıdır. Alanya'nın içinde Keykubat Bulvarı üzerinde tabela ile girişi vardır. Yola saptıktan sonra düz karşıya ilerlerseniz, ilk sağdan çift yola dönüp giderseniz yeni yoldan 3 kilometre giderek seyir teraslarına ulaşırsınız. Seyir terasları bölgesinde oturma alanları, piknik masaları, büfe ve çay bahçeleri mevcuttur. Ayrıca bu bölgede sabah kahvaltısı oldukça revaçtadır.
Gezerken çok sıcak olduysa şimdi serinlemek için doğru adrese gidiyoruz. Alanya Dimçayı. Alanya Dimçayı üzerinde kurulu Dim Barajı'nın hemen altından başlayarak neredeyse Tosmur beldesi sahiline kadar olan bölgede, çay kenarında çeşitli piknik alanları, restoranlar, çay bahçeleri turizme hizmet etmektedir. Sıcak havalarda Dimçay'ın serin suları üzerine kurulmuş platformlarda oturmak, yemek yemek, çay içmek farklı bir ortam oluşturmaktadır. Dimçay'ında bazı restoranlar kendi yiyeceğiniz alabalığı oltalarla tutmanıza izin vermektedir. İsteğe bağlı olarak ızgara ve tava olarak hazırlanan taze balıkların yanında gelen salatalar lezzetleri yanında görsel şölende sunmaktadır. Dimçay'ında yüzülmektedir ama Ağustos ayında da olsanız bunu denemeden önce mutlaka suyun soğukluğunu test ediniz. Dimçayı, Alanya ilçesine bağlı, adını da çaydan alan Dimalı Cami köyü sınırları içerisindeki kaynaktan doğan sudan beslenir. Dimçayı Alanya ilçe merkezinin doğusunda yer alır, Tosmur'da denize ulaşan Dimçayı'nın her iki tarafında da baraja ve baraj gölüne ulaşan asfalt yol vardır. Özel araçla ulaşım sağlayacaksanız çayın istediğiniz tarafından gidebilirsiniz. Ayrıca barajın altında yer alan köprüden karşıya geçmek mümkündür. Yine Dim Baraj Gölü'nün sonunda da köprü bulunmaktadır. Gölün tüm çevresini araçla dolaşmak mümkündür. Şehir merkezinden Dimçayı'na toplu taşıma ile ulaşmak isterseniz, Cuma pazarından kalkan Hat 10, belediye otobüsüne binmeniz gerekir. Sabah 7'de sefere başlayan araçlar akşam belli bir saate kadar hizmet vermektedir. Ayrıca baraja doğru giden yol üzerinde Dim Mağarası yol ayrımı bulunur. Dim Mağarası'nı ziyaret edip, Dimçayı Vadisi'ni kuş bakışı seyretmek isterseniz bu yolu kullanabilirsiniz. O zaman gelmişken Dim Mağarası'na uğrayalım. Dim Mağarası, Alanya merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunur ve ulaşım kolaydır. Alanya'dan Dim Mağarası'na Kestel beldesi üzerinden, Dimçay Vadisi'nden ve Tosmur beldesi üzerinden asfalt yollarla gidebilirsiniz. Alanya İşletme Fakültesi girişi karşısındaki yoldan devam edildiğinde Çatal'da soldan devam edildiği zaman bu yol Dim Mağarası'na kadar direkt gidiyor. Dim Mağarası'nın içi kadar bulunduğu yer ve konumu da çok güzel bir manzaraya sahiptir. Mağaraya vardığınızda çeşitli yüksekliklerde seyir terasları ve dürbün sizi bekliyor. Buradan hem Dimçayı'nın olduğu vadiyi hem de Alanya Kalesi'ni kuş bakışı izlemek çok keyifli oluyor. Dim Mağarası deniz seviyesinden 232 metre yükseklikte olup, 1691 metre yüksekliğindeki Cebel Reis Dağı'nın batı yamacında yer alır. İçindeki sarkıt ve dikitler ile küçük göl gezenlere harika bir görsel şölen sunmaktadır. Mağara içinde 2 hol bulunmaktadır. Girişte sağda kalan kısım 50 metre uzunluğunda, solda kalan kısım ise yaklaşık 350 metre uzunluğundadır. Mağara içinde değişmeyen 18-19 C'lik serin bir hava vardır. Özel bir şirket tarafından işletilmektedir. Şirket mağara içinde ve dışında güzel düzenlemeler yapmış, çevre temiz ve bakımlıdır. Dim Mağarası 2024 yılı yetişkin giriş ücreti 100 TL'dir. 7-12 yaş arası çocuk giriş ücreti 60 TL'dir, öğrenci giriş ücreti ise 30 Türk Lirasıdır. Şimdi biraz Alanya'dan uzaklaşıp doğal havuz şelalelerinin olduğu Sapadere Kanyonu'na gidiyoruz. Alanya şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta olup yolculuk yaklaşık 50 dakika civarında sürmektedir. Sapadere Kanyonu yolu da en az kanyonun kendi kadar etkileyici ve güzel manzaralara sahiptir. Sapadere Kanyonu'na giderken Torosların kalbine seyahat ettiğiniz hissine kapılırsınız. Bu da yolculuğunuzu sıkıcı olmaktan çıkarmaktadır. Sapadere Kanyonu'nu bugünkü haline getiren kişi Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan'dır. 2008 yılında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Sapadere Köyü muhtarları ile birlikte bu doğa harikası alanı düzenleyerek Alanya turizminin hizmetine sunmuştur. Kanyon içinde yürüyüş yolunun sonunda yer alan şelale ile doğal havuzda resim çekmek veya çektirmek için en güzel noktalardan biridir. Sapadere Kanyonu'na ulaşım özel turlar ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Maalesef tarifeli sefer yoktur. Demirtaş beldesi ise kanyona 15 kilometre mesafede olup kanyona ulaşım sağlamaktadır. 750 metre uzunluğundaki kanyonun girişinde aracınız rahatlıkla park edebileceğiniz bir alan, yapay göletler, tek bir lokanta, piknik alanı ve hediyelik eşya satış yeri vardır. Giriş ücretli olup 2024 yılı giriş ücreti ise 60 TL'dir. Şimdi gezeceğim yerler ise Alanya'nın tarihi mekanlar olacaktır ve ilk adresimiz Alarahan.
Alara Çayı Orta Torosların 2647 rakımlı Akdağ ve Kuşak Dağları'ndan doğup yaklaşık 62 kilometre uzunlukta yeşillikler içinden geçip Akdeniz'e dökülen bir çaydır. Bugünkü adı Ulu Güney Çayı'dır. Çayın geçtiği Alara bölgesi tarih boyunca birçok denizci toplumun için yerleşim yeri olmuştur. Bizanslılarda, Selçuklularda ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında, İpek Yolu üzerinde kervanların duraklama noktası olarak kullanılmıştır. Alara Çayı'nın üst kısmında rafting ve kano parkuru Güzelbağ beldesinde başlar, Alara Kalesi'nde biter. Çevresinde birçok balık lokantası olan Alara Çayı'nda ayrıca piknik, yüzme, yürüyüş, balık avı ve fotoğraf çekme aktiviteleri yapabilirsiniz. Çayın oldukça serin sularında yüzmek aşırı sıcaklarda ayrı bir keyiftir. Bölgede tarih ve doğal güzelliklerle iç içe güzel bir gün geçirebilirsiniz. Kızılkule, Alanya'nın tarihi simgelerinden biridir. 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Halepli yapı ustası Ebu Ali Reha el-Kettani'dir. Sekizgen planlı inşa edilen Kızılkule Limanı, tersaneyi ve Alanya Kalesi'ni deniz yönünden gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Dış yüzeyinde barındırdığı kitabelerden birinde, Allah'a minnet ve diğer bir kitabede Alaaddin Keykubat adına yazılmıştır ve inşa tarihinin 1226 Nisan ayı olduğu belirtilmiştir. 33 metre yüksekliğindeki Kızılkule'nin alt kısımlarında kireç taşı, üst kısımlarında ise kırmızı tuğla kullanılmıştır ve bu tuğlaların kırmızısı kuleye adını vermiştir. Kızılkule çarpıcı iç yapısı ile zemin kat, birinci kat, asma kat, açık kat ve açık teras olmak üzere 5 katlıdır. Müze kart geçerli olan Kızılkule'ye giriş ücretlidir. Giriş katı ve birinci katı sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Tüm katları gezilebilen kulenin en üst kat terasın manzarası çok güzeldir. Liman, tophane, tersane, surlar, mendirek, tersane plajını kuleden kuş bakışı seyredebilirsiniz. Binanın mimarisi de gezenleri ayrıca etkilemektedir. Alanya gezilerinde muhakkak gezilip görülmesi gereken yerlerinden biridir. Siedra Antik Kenti. Siedra Antik Kenti Alanya Gazipaşa yolu üstünde bulunan Seki köyünün üstündeki tepede kurulmuştur. Bu konum Klikya bölgesinin bat sınırı olması nedeniyle kentin önemini arttırmıştır. Yapılan kazılar Siedra Antik Kenti'nin tarihinin 7. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasını kapsadığı anlaşılmıştır. Tarihte Siedreon adı ilk kez milattan sonra 14. yıllarında Roma İmparatoru Tiberius zamanında kentin kendi adına bastığı sikkelerde görülmüştür. Siedra Antik Kenti'nde birbirine paralel gibi duran iki ana cadde vardır. Kenti gezmek için plan yaparken 3 kademe çıkacak şekilde planlayın. Birinci cadde üzerinde bulunan eserler, Güneydoğu Tapınak, Güney Nekropol, Meclis Binası, Güneybatı Kent Kapısı, Batı Cadde, Kaynak Mağarası, Büyük Sarnıçlar, Batı Kent Kapısı, Bazilika ve Vaftiz Mağarasıdır. Bir üst kademede ise Sütunlu Cadde, Büyük Hamam, Anıt Mezar, Kilise bulunmaktadır. Tepede ise Akropol yer almaktadır. Ayrıca Siedra Antik Kenti'nin etrafı surlarla çevrilidir. Bölgede Roma İmparatorluğu'na karşı başlayan isyanlara katılmayan ve imparatorluk yanında tavır koyan şehre Roma İmparatoru Septimus Severus bir teşekkür mektubu yazmıştır. Mermer blok üzerine yazılan bu mektup tarihte Siedra Antik Kenti'nde Sütunlu Cadde'de üzerinde sergilenmiştir. Bugün ise bu mektup Alanya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yine Antalya Müzesi'nde bronz Herakles heykelinin sergilendiği salonun zemininde Siedra Antik Kenti'nden çıkarılmış Roma dönemine ait mozaikler sergilenmektedir. Bu mozaiklerin konusu ise mitolojideki su perilerinin Haylas'ı kaçırma sahnesidir. Alanya yönünden Gazipaşa'ya giderken Kargıcak geçildikten sonra sola Seki köyüne girmek gerekiyor. Buradan Antik Kent'e kadar 3 kilometrelik yolun büyük kısmı asfalttır. Araçla Siedra Antik Kenti'ne otoparkına kadar çıkabilirsiniz. Buradan merdivenlerden Antik Kent'e biraz tırmanmak gerekiyor. Akşebe Sultan Mescidi. Alanya Kalesi'nde bulunan Selçuklu dönemine ait bir mescittir ve Anadolu'daki tek kubbeli Selçuklu mescitlerine bir örnektir. Giriş kapısının üstünde yapı hakkında bilgi veren mermer bir kitabe bulunmaktadır. İslam Ansiklopedisine göre kitabesinde, yapı, 1. Alaeddin Keykubad'ın bendelerinden Akşebe'nin 1231 yılında inşa ettirdiği bir mesciddir yazmaktadır. Akşebe Sultan, Alanya Kalesi'nin ilk kumandanlarındandır. Kalenin içinde iç kale yolu üzerinde yer alan mescit, kendisi tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır.
Kare planlı ana yapının duvarları tuğladan örülmüş, üzeri kubbeyle örtülmüştür, bina iki ayrı bölümden oluşmuştur. Dışı taş, içi tuğladan yapılmış iki odadan ibarettir, kırmızı tuğladan örülmüş ve gövde üstü yıkık olan minaresi yapının yanında yer almaktadır. Akşebe Sultan Mescidi Alanya Kalesi'nin ücretsiz gezilen bölümünde yer alır ve mescidin kapısı kilitlidir. İçine girilmiyor, ayrıca dışarıdan bakıp çevresini gezmek mümkündür. Kızılcaşehir Kalesi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba beldesindeki Kızılcaşehir köyünde bir tepe üzerinde kurulmuştur. Alanya'nın kuş bakışı görülebildiği Kızılcaşehir Kalesi Alanya merkeze 12 kilometre uzaklıkta olup, konum olarak Yeni Alanya Stadyumu'nun arkasında kalmaktadır. Üç tarafı surlarla çevrili kalenin kuzey tarafındaki Haydarlar mevkiinde tarihi kalıntılar ve tarihi mezarlar bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Sema Doğan ve ekibinin 2005 yılında Alanya ve çevresinde yaptıkları Bizans araştırmaları çalışmasında Kızılcaşehir Kalesi'ni de incelemişlerdir. Bu çalışmada Orta Bizans dönemi Akdeniz mimarisinin tipik örneklerinden olan kalenin 122 ve 163 metre boyutlarında olduğu, kuzey, güney ve doğu yönlerinde surlarla korunduğu batı kısmının kayalık dik yamaçla sınırlandığı vurgulanmıştır. Denize ve Alanya'ya hakim konumdaki kaleye güneydoğu kısmından girildiği, Kızılcaşehir köyü ile aynı kottaki kuzeydoğu kısmındaki surların kulelerle kuvvetlendirildiği tespit edilmiştir. Kalede erken döneme ait Bizans seramik parçaları bulunmuş, surlar içinde barınma ve yaşam alanlarını işaret eden mekansal oluşumlar, zeytin işliklerinin varlığını destekleyen yapılar ile dinsel yaşamı sembolize eden şapel kaledeki geçmiş döneme ait yaşamsal izler olarak belirtilmiştir. Alanya Arkeoloji Müzesi 1967 yılında kurulan Alanya Arkeoloji Müzesi, Alanya merkezde yer alır, Damlataş Mağarası'na ve Alanya Teleferik'e yakındır ve ulaşımı çok kolaydır. Alanya Müzesi'nde Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemlerine ait eserler ile Alanya çevresinden çıkarılan eserler sergilenmektedir. Son yıllarda müze yenilenmiştir, gerek bahçe düzenlemesi gerekse salon düzenlemeleriyle çok güzel bir müzedir. Sergilenen eserlerin zenginliği de diğer bir gezilme sebebidir. Müzenin simgesi durumundaki çok iyi korunmuş olan 52 santimetre yüksekliğindeki bronz Herakles heykeli ise ayrı bir salonda sergilenmektedir. Herakles heykel 1967 yılında Alanya'ya 35 kilometre uzaklıktaki Çamlıca köyü yakınlarındaki Asartepe'de köylüler tarafından bulunmuştur. Bu salonun zemininde ise Siedra antik kentinden getirilmiş Roma dönemine ait mozaikler sergilenmektedir. Mozaiğin konusu mitolojideki su perilerinin Haylası kaçırma sahnesidir. Gemi ve denizcilik salonu ile sikkeler bölümü müzenin gezilecek diğer yerleridir. Alanya Müzesi'nin bahçesi açık teşhir olarak düzenlenmiştir. Bahçede bölgeye özgü ostoteklerle Roma dönemi nekropolleri anlatılmak istenmiştir. Ostotekler, müze koleksiyonunun önemli bir bölümünü oluşturmakta olup, burada özgün örnekleri görmek mümkündür. Ayrıca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait İslami mezar taşları, Roma dönemi sütun başlıkları ve İslami dönem yazıtlar da sergilenmektedir. Alanya Müzesi bahçesinin diğer bir köşesinde ise, Roma döneminde zeytinyağı üretimini anlatan zeytinyağı işliği ve tarımda kullanılan aletlerin yer aldığı tarım köşesi bulunmaktadır. 2024 yılı Alanya Müzesi giriş ücreti 75 TL'dir. Ayrıca ziyaret günleri ise pazartesi dışında her gün ziyarete açıktır. Damlataş Mağarası Damlataş Mağarası, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, Antalya ilinin Alanya ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Damlataş Mağarası tam anlamıyla bir tabiat harikasıdır. Konum olarak Alanya ilçe merkezine 3 kilometre mesafede olup Alanya Havalimanı'na ise ortalama 40 kilometre uzaklıktadır. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan Damlataş Mağarası, ismini verdiği mavi bayraklı Damlataş plajının üst kısmında bulunur. Alanya merkezde sahil kesiminde yer alan Damlataş Mağarası, 15.000 yıllık bir süreçte oluşmuştur. Mağara içerisinde yer alan sarkıt ve dikitleriyle ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekiyor. İçerisindeki hava sıcaklığı yaz-kış değişmiyor. 1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit olunan bugünkü yerinde, bir dinamit ateşlenmesi sonucu tesadüfen bulunmuştur. Damlataş Mağarası'nın iç ısısı, yaz-kış 22 derece civarındadır. Ayrıca sahip olduğu doğal nem seviyesi, basınç oranı,
radyoaktivite ve iyonlar sebebiyle astım hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Mağara ortamındaki oksijen, azot ve karbondioksit gazlarının oranının solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesi sebebiyle mağarayı yaklaşık yılda 4000 astım hastası ziyaret ediyor. Doktorundan aldığı onayla tedaviye destek amaçlı buraya gelen astım hastaları mağarada günde 4 saat olmak üzere toplam 20 gün süresince kalıyor. Hastalar, içerideki havanın temiz olduğu ve turistik ziyarete kapalı olduğu sabah 6 ile 10 saatleri arasında mağarada bulunuyor. Mağara içerisinde göz alıcı güzelliğini ortaya çıkarmak amacıyla ziyaretçiler için aydınlatma sistemi kurulmuş ve geziye açık alanlar boyunca yürüyüş platformları inşa edilmiştir. 2024 yılı Damlataş Mağarası giriş ücreti 30 TL'dir. Tarihi yerler gezdik ve artık Alanya'nın harika plajlarına gitmek istiyorsanız, sizlere tavsiye edeceğim harika sahillerine gidiyoruz ve ilk adresimiz Damlataş ve Kleopatra plajı. Mavi bayraklı Damlataş ve Kleopatra plajları Alanya'ya girişte tarihi yarımadanın, Alanya Kalesi'nin batı tarafında yan yana yer alır. Damlataş plajı Damlataş Mağarası'nın önündeki kıyıdır, tarihi yarımadanın batı eteklerine dayanmıştır. Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Roma İmparatoru Antonius'un burada yüzmüş olması ile ünlüdür. Plajın yarımadaya doğru uzanan ve iri taşlardan oluşan küçük koyu Kleopatra adıyla anılır. Kleopatra koyunun özelliği suyunun berraklığıdır, deniz gözlüğüyle yüzüldüğünde balıkları ve deniz dibinin doğal güzelliklerini çok rahat seyretmek mümkündür. Damlataş plajının hemen yanından başlayan Kleopatra plajı Alanya ilçesinin en çok bilinen, tanınan ve sevilen plajlarındandır, yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahiptir. Her iki plajda halka ücretsiz açık olup, şezlong ve şemsiye hizmeti ücretlidir. Birçok plaj işletmesinin de bu ücretleri makul seviyelerdedir. İncekum plajı. İncekum plajı Antalya ile Alanya Karayolu'nun 26. kilometresinde yer alır. Alanya'nın Avsallar beldesinde bulunan kumu çok özel bir sahildir. İncecik sarı kumu ve geç derinleşen denizinden dolayı çok ilgi gören bir playdır. Denize girerken ve girdikten sonra da tamamen incecik kum olması, yüzmeye gelenlere ayrı bir haz vermektedir. İncekum plajının ücretsiz otoparkı, ücretli şezlong ve şemsiye ve ücretsiz halk plajı bölümü mevcuttur. Plajda yeme içme bölümü, duş, soyunma kabini, tuvalet bulunmaktadır. Portakal plajı. Portakal plajı, Alanya'da Yarımada'nın doğusunda Keykubat plajından sonra gelen plajdır. Oba ve Tosmur semtlerinin önünde yer alır. Oba çayı ile Dim çayının denize dökülen yerlerinin arasında kalır. Plajla yol kenarında kalan parkları, oturma alanları, spor bölümleri, yürüyüş ve bisiklet yolları çok güzeldir. Sahil kesiminde ücretli plajları ve ücretsiz halk plajları mevcuttur. Alanya'nın diğer plajlarından farklı olarak kayalıkları ve küçük koylarındaki kumsalları ile farklı ve çok güzel doğal bir yapısı vardır ve bazı bölümleri ise komple kumsaldır. Kayalıklarında balık tutulmaktadır. Plajın sonunda Dim çayının denize döküldüğü yer ise Tosmur plajı, Alanya'nın en serin plajıdır. Tosmur plajı. Portakal plajının doğu ucu Tosmur plajıdır. Tosmur mahallesinin plajı olup Dim çayı bu plajda Akdeniz'e dökülür. Soğuk suyu ile Dim çayı bu plajı Alanya ve Antalya'nın en serin denize sahip plajı yapmaktadır. Plajın Alanya merkeze uzaklığı yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır. Şehir içi toplu taşıma araçları düzenli olarak plajın önünden geçmektedir. Turkuaz rengi berrak ve serin suları ile Alanya'da farklı bir serinleme noktasıdır. Dim çayından gelen soğuk su şokları plaja olan ilgiyi arttırmaktadır. Burada dileyenler Dim çayında tatlı suda da yüzmektedir. Plajda ücretli işletmeler yanında ücretsiz kısımlar da mevcuttur. Fakat bu ücretsiz kesimlerde diğer plajlarda olduğu gibi duş ve soyunma kabinleri yoktur. O yüzden yapacağınız ziyaretlerde bu bilgiyi de göz önünde bulundurunuz. Yerel kaynaklar hafta içi Dim çayının debisinin arttığını, hem ırmağın hem de denizin daha soğuk olduğunu belirtiyorlar. Ulaş Parkı ve plajı. Antalya yolunun 5. kilometresinde yer alan Alanya'nın en eski karayolu parkıdır. Park alanında çeşme, tuvalet ve mangal yapılıp oturulacak piknik alanları mevcuttur. Parkın sahil kısmı ise plajdır. Burada hem piknik yapıp hem de denizden yararlanmak mümkündür. Parkta alışveriş yapacağınız büfe vardır. Keykubat plajı. Alanya limanından başlayıp Oba çayının denize döküldüğü yere kadar devam eder.
Güllerpınarı ve Cumhuriyet semtlerinin sahil kısmındadır. Park alanları geniş ve iyi düzenlenmişti. Sahil kesimi ise temiz ve bakımlıdır, genellikle kumsaldır ve bazı kesimlerinde girişte kayalıklar vardır. Halk plajları ücretsiz olup, soyunma kabini ve duşlar vardır. Diğer plajlarda olduğu gibi ücretli plajlarda mevcut olup bu plajlarda çeşitli su sporları yapma imkanı vardır. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğa sahip olan Keykubat plajı mavi bayraklıdır ve Alanya'nın tüm plajları gibi bu plaja da toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak çok kolaydır. Evet arkadaşlar, Alanya gezi videomuzun sonuna geldik. Sizler de bizlerin atladığı veya eklemek istediğiniz yerler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Herkese iyi tatiller dileriz.